Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Opel Ekin'deyim. Bu Opel Peugeot ile beraber yan yana, biliyorsunuz sürekli buradayız. Şimdi buraya gelmemin sebebi, hani geçen de Corta'yı çekmiştim ya, onun sürüşünü yapacağız. Ben sürüşünü çok merak ediyorum. Şu yüzden merak ediyorum. Araçta şerit takip var. Bakalım şerit takibi deneyeceğim. Hani böyle göğsünü ellemeden kullanabilecek miyiz, onu görmek istiyorum. Gelin şimdi ben size kısaca aracı göstereyim. Bak görüntü açısını da sizin için ayarladım. Normal moda aldım. Siz böyle daha çok seviyorsunuz. Bunu Hero 8 ile çekiyorum. Bilginiz olsun. GoPro Hero 8. Karşınızda yeni Opel Corsa. Bu araç 1.2 100 beygir EAT 8 şanzıman sahip, benzinli, turbo benzinli bir araç. Zaten bunun incelemesini çekmiştim. Kanalda bulacaksınız. Ben size hemen yukarıya koyuyorum. Oradan bakarsınız. Şimdi bugün sadece sürüşünü yapacağız. Ben size hislerimi anlatacağım. Sürüşünü anlatacağım. Virajlara gireceğiz. Bol böyle gazlayacağız. 0-100 yapacağız. Virajına bakacağız. Eğlenceli bir video olması için uğraşacağım. Size kısaca anlatayım. Bak, led farlar var. Led sisler var. Bunun paketi Elegans. Yani en üstün bir altın paketi. Bak, yağmur far sensörlerimiz var. İçeride Apple CarPlay'imiz var. Deneyeceğiz. Önde park sensörümüz yok. O eksik. Onun olmasını isterdim. Arkada park sensörü var. Jantlarımız 16. Böyle kocaman bir benzin depomuz var. AdBlue'dan dolayı. Buraya bir yere AdBlue geliyor dizellerinde. Cam tavan var, opsiyon. Siyah tavan var, opsiyon. Yani güzel gözüküyor, rengiyle olsun. Biraz daha bu arabayı renkli alınması daha güzel olabilir. Öyle söyleyeyim. Bak arkadan, ben bu arabayı arkadan çok beğeniyorum ya. Şimdi yeni gelenler olacaktır. Ben diğer videoda bahsettim. Baksana arkadan abi, çok güzel gözükmüyor mu? Benim hoşuma gidiyor arkadan. Böyle kısaca bagajını da göstereyim. Bagajı küçük. Bagajı küçük aileler için. Çünkü mesela Clio'da bundan daha büyük bagaj var. Bagajı biraz küçük. Şöyle göstereyim. Böyle hızlı geçiyorum. Hemen sürüşe geçeceğiz. Bütün detaylarına değineceğim size. Hadi gelin ben sizi kafama alayım. Sürüşe başlayalım. Arabadan şöyle şişe, işte bu küllük gibi şeyi aldım. Bunları şerit takibi daha iyi deneyebilmek için aldım. Görüntü nasıl, beğendiniz mi? Bir de size anahtarı göstereyim şöyle. Şöyle bir Opel anahtarı var. Biraz daha PSA grubuna uygun bir anahtar. Gelin sürüşe geçelim. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşürüz. Şimdi şöyle virajlarda falan deneyelim bunu. Dediğim gibi bu en üst paketin 1.6. Bir üstünde Ultimate donanım var. ile gider. Bütçesine EAT 8 şansımızı görüyorsunuz. Şöyle kolçağımı ayarlayayım. Kolçağın yükseklik ayarı yok. Sürüşümüze başlayalım. Elektrikli el frenimiz var. Direksiyon gayet yumuşak. Ama direksiyon direkt PSA hissi veriyor, biliyor musunuz? Yani bu yumuşaklık hissi direkt PSA'da. Çünkü Astra'ların falan direksiyonları bayağı sertti. Direksiyon ledli. Bu güzel. Yumuşacık direksiyonu var. Şöyle Apple CarPlay'e bakalım mı? Kablomu almıştım. Onu da bağlayalım. Şu alt tarafa USB giriş yapmışlar. Ben her araçta Apple CarPlay'i bağlıyorum. Normalde bu araçta navigasyon yok. Bu paketinde. Şöyle bağlayayım. Hemen buraya gelecek. Evet diyelim. Okey diyelim. Bakın Apple CarPlay geldi. Anında haritamızı açtı. En azından böyle güzel bir görüntü sağladı bize. Aracımız sıcak. O yüzden rahat bir şekilde basabiliriz. Motor bayağı canlı. İstekli motor. Zaten bunun da 130 beygirlikleri var, biliyorsunuzdur. Daha güçlü bir versiyonu var bu motorun. Burada kocaman bir kilometre görüyorsunuz. Ve motor 3 silindirli olduğu için, bak ses duymuşsunuzdur. Ses çok güzel. 3 silindirlinin sesini direkt alıyorsunuz. Şöyle deneyelim. İlk başta araç böyle sıkı hissettiriyor. Konfor olarak tasarlanmamış gibi sanki. Çünkü en küçük şeyi bile size yansıtıyor. Ama tabi bu da sürüş keyfini güzelleştiriyor. Şu an için valla bayağı keyif alıyorum. Uzun zamandır küçük araba kullanmıyordum. Çok keyifli. Bak vites geçişleri çok iyi. Bak yakında engel vardı, gördünüz mü? Önde sensör var ya, çarpışma engelleyici. O yüzden hemen size uyarıyor. Aracı şöyle D'de kullanalım. Bak direkt D'ye aldı. İlk ortam ferah. Şu yüzden ferah. Tepemizde kocaman bir cam tavan var. Açılmıyor. Açılmasını isterdim.
Ama bu içeriği böyle apaydınlık yapıyor, fark ediyorsunuzdur. Renkli malzemeler kullanılmış, zaten tamamen siyah kaçılmamış. Normalde bu tarz B sınıf araçlarda hep böyle siyahın tonları kullanılır. Mesela burada gri malzemeler var. İşte buralarda piyano biletler kullanılmış. Gayet beni ferah hissettiriyor. Tavan da beyaz olunca his konusunda problem yok. Gayet güzel. Şöyle 7 ve 8 aldım aracı. Aynamız kararan ayna. Valla sürüş güzel ya şu anda. Ben sevdim şu anda çok. Şu şerit takibi şu ilerideki virajda denemek istiyorum ya. Bir aktif edeyim onu. Bakalım, deneyelim. Evet bak, şu anda şerit takip aktif. Hatta buna biz cruise kontrolü de devredelim. Şöyle set yapalım. Bak. Şu anda burayı hiç ellemiyorum. Döndü orayı. Ama şeridi ortalamıyor işte. Hani şeritten bak. Evet, süper. Bu viraj dönüyor bak. Direksiyon simini tutmamı öneriyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Burada malzeme getirdim ya. Bunlar sanki tutuyormuşçasına his verecek bu araca. Sıkıştıracağız bunu buraya. Bak, bir deneyelim bakalım. Bu olmadı. Bir su şişesini deneyelim. Çünkü su şişesinin denetlerini gördüm. Bak şu anda su şişesiyle dönüyoruz. Dur, biraz daha rahat bir yer deneyelim. Şunları bir atalım kenara. Heh. Düzelt bizi. Heh, bak şu an ben ellemiyorum. Yine aynı res yapalım. 79'da. Gayet aktif çalışıyor bak. Şu anda kendi gidiyor. Zaten düz yolda çok rahat bir şekilde çalışır. Hatta hızımızı biraz arttırayım. Ama işte ben böyle şeridi tam ortalaması istiyorum ya. Mesela sağa çekiyor sürekli. O sağa daha yanaşmadan ortalaması çok daha güzel olurdu. Ama şu anda da gayet stabil gidiyoruz. Insignia'da sürekli çaprazlatıyordu. Bunda daha da geliştirilmiş sistem. Daha da ortaya ayarlamaya çalışıyor sizi. Belki bu suyun da ağırlığından da olabilir, biliyor musunuz? Sağa çekmesi, şey yapması. Mesela bunu bir sola koyayım bakayım. Bak şu anda ben hiç ellemiyorum, kendi gidiyor. Ortalığa. Bizim yollar da çok kötü. Yollarda bak girintiler var ya, onlar da arabayı sağa sola atıyor. Ama su işe yaradı, fark ettiniz mi? Hiç bize tutun demedi. Bu işe yarıyor. Yani eğer ki arabanızda şerit takip varsa bunları kullanabilirsiniz. Birazdan bak uyarı verecek. Evet. Ama burada işte bu olduğunda sanki insan eli varmış gibi hissediyor. Şimdi biraz bakalım, tekrar deneriz bunu. Hem eğlenceli. Ben çok bu şerit takip olayını çok seviyorum ben ya. Özellikle dalgınlıklarınızı çok fazla engelliyor. Ya aslında bunun olayı aracın otonom gitmesi değil. Aracın sizi kazalardan önlemesi. Yoldan çıkmanızı engellemesi aslında. Olayı bu. Bak şimdi 8'de devir bantlarına bakalım. 110'la 8'de benzinli bir araba 2000 devirde gidiyor. Gayet güzel bir oran. Biraz daha hızlanacağım. Şöyle, buradaki hız sınırı 120. Hata payıyla beraber. 115'te 2000. Ya 2000 devirde gitmesi çok güzel, biliyor musunuz? Yani böyle uzun yolda çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Zaten çekiş de var. Hani bayırlarda falan vites düşürmesine gerek duymayacaktır diye düşünüyorum. Çekiş de güzel. Ama yakıt tüketimi açısından bu çok iyi olacaktır. Hatta biz bir anlık yakıtımıza bakalım. Bak, bu radyoyu ayarlıyormuş. Bunlar da yan taraftan şöyle olur. Bak, şu şerit takibin ayarını da buradan görebiliyoruz. Tabaya tanıma var. Ve anlığa alayım. Şu an bayır çıkıyoruz. Düze geldiğimizde daha iyi anlayacağız. Şöyle şerit takibi kendi. Bak görüyor musun? Sinyal vermiyorum ya. Hemen sokuyor. Ya çok hoşuma gidiyor ya. 100'le 7. 8 atalım. Evet, 100'le 8'de giderken anlık olarak 4.3. Bak 7 attı. 7 istiyor. 4.5. Yani 100'de 8. vitese gidemiyorsunuz. 7'de atmak istiyor. Ama şöyle söyleyeyim size, 4 gibi gösteriyor. Biraz yol açılırsa bakacağım. Burada modlarınız da var ayrıca. Bak, modlarla da oynuyordum. Spor mod var.
İşte normal makro var, bir de Eko'yu alalım bakalım. Şöyle Eko'da hala 8'e atmıyor. Bak şu an kendi sürekli müdahale ediyor ya. Ve ciddi anlamda müdahale ediyor. Yani direksiyonu hani hafif hafif çevirin değil, yoldan çıktığınızı anlıyor, direkt kuvvetli bir güç veriyor. Bazı araçlarda mesela sadece titriyor, uyarı veriyor. Onun bir anlamı kalmıyor ki yani. Onu yapsa ne, yapması ne. Bu şekilde müdahale yapması lazım. Hadi bize müsaade edin, gidelim bakayım. Yakında engel var diyor. Bir spor alalım, ilerideki virajda denemek istiyorum. Güzel çekiş var ya. Şu an dip gazım. Bak D modunun üzerinde bir S yazısı çıktı. Size şöyle hızı alayım. Bak 4'ten hala atmadı, biliyor musunuz? Ben manuelde değilim. Sportta olduğum için hala atmadı. Evet, tır ani bir hamle yaptı. Şu virajdaki hissiyatını merak ediyorum. Çok geç vites tutuyor ya. Bayağı bir çeviriyor devir. Evet, güzel. Fazla yatmadı, biliyor musunuz? Ve şuraya bakalım, hızlı girelim. Nasıl bir tepki verecek? Evet, kafadan kaymaya meyilli hissettiriyor. Güçlü olunca bu şekilde oluyor. Ama tutunma hisleri yeterli, güzel. Normalde şimdi hani kıyaslanmaz belki ama Passat'la falan ben oraya 150 dönebiliyorum. Tabii o D segmenti kıyaslanmaz. Sadece hani size örnek olsun diye söylüyorum. Bak bu araba bana sinyal vermeyi öğretiyor. Biraz daha şerit takipli gidelim. Şimdi şeyden bahsediyordum ben size. Yakıttan bahsediyordum. Bak şuradaki anlık yakıtımıza bakalım. S'ten bir çıkarayım aracı. Normal modda kalsın. Şu an hafif bayır çıkıyoruz. Düzlüğe geleceğiz. O zaman ben size söyleyeceğim. 110'la gidiyoruz. 5. Yani bu arabanın yakıtı hakkında şöyle söyleyeyim ben size. Yani 4,5-5 civarı yakacaktır diye düşünüyorum uzun yolda. Eğer ki 110'la falan giderseniz belki 4'ü de görür. Buradan yavaş yavaş dönelim. İleride bir 0-100 yapacağım. Orada da size göstermek istiyorum performansını. Performans gayet yeterli çünkü bu arabanın. Birazdan da ses sistemine bakacağım. Önce şuradaki çukura girmek istiyorum ya. Konfor hakkında nasıl bir tepki verecek bakalım. Şöyle hani olabilecek bir hızla 80-90'la şuradaki çukura bir girelim bakalım. Tepkisi nasıl olacak? Bak. Gayet güzel geçti. Çok fazla hissettirmedim. Gürültü de kopmadı içeride. Herhangi bir trim sesi de yok. Şimdi bu araba yeni tabii ki. Ama ilerleyen zamanlar bunu gösterecek, trim sesi olmamasını. Şu klimayı da. Şu an klima da açıkmış, biliyor musunuz? Bu performansı battılar. Bunu kapatayım. Ben karışmıyorum, kendi gitsin. Şu şerit takibinin bir ekranı var. Oraya açayım. Orası çok güzel gözüküyor. Hemen oradan takip edelim bak. Şimdi buradan diyor ki sağ şeridi okudum diyor. Bak sağ şeridi açtığımı gösteriyor turuncu olunca. Hala aşıyorum. Bunlar hep böyle keskin virajlar. Öyle çok küçük virajlar değil, biliyor musunuz? Artık bana tut dedi. Yine bak çukura girdik. Cidden çukuru çok güzel. Bak bu harbiden ses çıkarmıyor çukurlarda öyle. Şimdi girdik, beyaz. Tamam, şu anda iki şeridi de tanıdım diyor. Tamam. Gayet güzel. Bak bir kere ne yapıyor biliyor musunuz? Bir kere sağa, bir kere sola atıyor. Sonra artık ortalayıp gidiyor. Bak şu anda hiç müdahale etmiyor. Viraj geldiği için tabii ki orada çevirecek. Yani tepkileri gayet güzel. Tabii ki bir Tesla değil ama bu fiyatlara ve bu donanımlarda, mesela bunun bir alt donanımında da
bu şerit takibi sunuyor. Bu da çok önemli. Bu Opel'in aslında güvenliğe önem verdiğini gösteriyor. Hala kendi gidiyor. Bakalım ne zaman iptal edecek? Baya gidiyoruz ya. Kalbin buz gibi benden uzak, bitiremedim. Ses sistemi güzel. Ses sistemi güzel arkadaşlar. Zaten Opel'lerin ses sistemleri aslında kalite oluyor. Bak dediğim gibi bende Astra vardı. Astra'nın sadece önde 2 tane hoparlör vardı. O halde daha iyi ses sistemini böyle insanı tatmin ediyordu. Keyifli bir şekilde dinleyebiliyordum. O değil, biz böyle gidiyoruz, farkında mısınız? Ben bayağıdır direksiyonu ellemiyorum. Buraya suyu koysaydım bu ses de yapmazdı. Şöyle koyayım onu da. Tamam. Ya ben bunu sürekli oynardım ya, büyük ihtimalle böyle bir arabam olsa. Şurada bir 0-100 yapayım, sonrasında ileride ben size ses yalıtımından bahsedeceğim. Bayağı bir dolaştık çünkü az çok öğrendim ses yalıtımını. Ancak şu anda bir 0-100'ünü merak ediyorum. Şuradan hızı alayım aracı. Şöyle tabelanın tam altında başlayalım. Diğer araçlarda buna dikkat ederiz artık. Bak, tam şu anda tabelanın sınırındayım. Bakalım start stop devreye girdi. Start stop'u buradan iptal ediyorum. Şerit takip iptali de burada. Aracımız DD. Şöyle sport modunu alayım. Arkamız serbest olduğunda kalkacağım. Şu kamyon gelene kadar biz hızlanırız. Şu an dip gazım. Üçüncü testteyiz. 3'te 112 falan yaptı. 4'teyiz şu anda. Ama hızımızı kesecekler. Maalesef. Hızlanma saniyesini siz zaten göreceksiniz. Gayet iyi hızlandırdı. Böyle koltuğa aşırı yapıştırmıyor. Ama hızlanması güzel. Hızlanması ile ilgili yeterli bir hızlanması var. 1.2 motor. Artık şöyle düşünmeyin, hani bu araba 1.2 motor gitmez, bayırda çekmez, bu tarz bir şey yok. Buna kesin emin olabilirsiniz. Yani bu şekilde düşünen arkadaşlar var. Ne yazık ki ben artık herkes alışmıştır diye düşünüyordum ama artık 1.2 turbolar, 1.0 turbolar çoğu 1.6 atmosferikten iyi gidiyor. Buna emin olun. Kendiniz denediğinizde anlayacaksınız zaten. 1.2 arabanın çekmeme gibi bir olasılığı yok. Atmosferikse çekmez. Ona bir şey diyemem. Ama turbolu bir aracın çekmeme ihtimali yok. Şu an şeritler biraz silik. Oradan da tanımamış olabilir. Hafif böyle kaybolmuşlar. Bak hala tanımadı şerit takip. Şimdi geldi. Bak şimdi şuraya bir dönelim bakayım. 100'de gidiyorum. Burası bayağı keskin bak. Bayağı keskin yani. Güzel. Evet bak bıraktı. Bir süre sonra bıraktı. Ama yine niye bıraktı biliyor musunuz? Okuyamadığı için bıraktı. Şeritler bak burada göstereyim bence size. Hafif böyle kaybolmaya yakın. Diğer tarafta bizim yolda sarı çizgiler var. O sarı çizgilerden dolayı böyle net görebiliyor. Daha rahat kullanabiliyor. O virajı çok rahat dönerdi, ben buna eminim. Dediğim gibi yalıtımdan bahsedeyim. Bak 110'la gidiyoruz. Hemen 8'i alayım. Şu an yol sesi var araçta. Rüzgar sesi aslında fazla yok biliyor musun? Rüzgar sesi iyi. Motor sesi de yok. Araçta yol sesi var. Yol sesi alabiliyorum. Lastiklerine bakmak lazım. Daha iyi bir lastikle biraz daha azaltılabilir ama yol sesi var bu araçta. Biraz da ben alışık değilim B sınıf araca. Aslında diğer araçlarda da belki aynı şekilde yol sesi vardır. Bunu bir deneyip görmek lazım. Yakında Clio ile kullanacağım. Clio ile ikisini karşılaştırırım sürüşünde. Orada da size belirtirim. Geri kalanında motor sesini falan fazla duymuyorsunuz. 3 silindirli olduğunu da anlamıyorsunuz. Bak hemen kafadan açıyor. Güç var ya. ESP hemen devreye giriyor. Şu an spor moddayız. Gaz pedalı da aynı şekilde atikleşiyor. Gayet bana keyif verdi bu, özellikle şerit takip olayı. Aslında videonun neredeyse tamamını kapsayan bir olay. Bana çok keyif veriyor açıkçası. O yüzden üzerine bu kadar düşüyorum. Bir de böyle küçük bir arabada 140 milyarlık, 148 milyarlık bir arabada böyle bir şeyi alabilmek çok güzel. Dediğim gibi bunun bir alt paketine de, Edition paketinde de şerit takip standart olarak geliyor.
Bunun en alt paketi var. O pakette bu donanım gelmiyor. Acaba bu aracın şu anki yakıt tüketimi ne? Ona bakalım. Test arabası zorlanıyor. Öyle düşünün. 29 kilometre ortalama hız ile 10 litre yakıyor. Bu gösteriyor ki araba şehir içinde 10 litre yakacak. 29 kilometre kısmen şehir içi sayılır. Ama bu çok rahat bir şekilde düşürülür. Ben de olsa bu araba, ben size söylüyorum, rahat bir şekilde 5 litreye gezerim ben bu arabayla. Evet, sürüşümüzün sonuna geliyoruz. Bu konuda, sürüş konusunda Ekin çok yardımcı oluyor. Bildiğiniz neredeyse eve gelip geliyorum yani. Bayağı bir sürüşünü, yol tutuşunu, her şeyini anlayabiliyorum. Size de olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu testlerin devamı gelecek. Şöyle arabayı park edelim yerine. Sürüşü gayet hoş ya. Şimdi direksiyon biraz sert. Bunu ben yumuşaklatayım. Evet, hemen yumuşadı. Şöyle yanaşalım bakalım. Ya bu Peugeot'ların direksiyonunu yumuşattığını seviyorum ya. Geri viteste kameramız var mı? Kameramız yok. Sadece park sensörümüz var. Yanaşalım şöyle. EAT8 şanzımanı artık anlatmıyorum size zaten. Bu gayet başarılı bir şanzıman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.